Nasıl gireceğim videoya lan ben? Manyak mısın sen? Bakın size Instagram'dan DM'lere girdim ve oradan mesajı okuyacağım. Albina, gerçekten seni seviyorum ve özlüyorum. Eski Albina'yı istiyorum. Sana bir sürü video atıyorum çünkü bakmıyorsun. Ben de yapmak veya almak istediğim şeylerin videosunu sana atıyorum. Eskiden çok fazla daha bize karşı ilgiliydin ve karnıyarık videonda haftada bir video atman gerektiğini söyledin. Ama şimdi senin videoların 2-3 ayda yenileniyor. Yani 2-3 ayda bir çekiyorsun. Seni gerçekten çok minnak bir kitleyken tanıdım ve çok samimi geldin. Şimdi de samimisin ama eskisi kadar değil. Bu acıdı. Tamam, benim isteğim değişemezsin biliyorum ama eski çok daha samimi Albina'yı özledim. Aynen. Her zaman Sabina'yı paylaşan Albina istemiyorum. Kendinizde paylaş, vloglar çek, Amerika'da değişik restoranlara git. Bana düşmedi bunu söylemek. İster engelleyebilirsin bilmiyorum ama seni seviyordum. Sevmeye devam edeceğim ama şu an bize hep bana kanka deyin diyordun. En yakın arkadaşımsınız yani, böyle kankamsınız. Ya şu an demiyorsun ve benim gözümde biz şu an kanka değil. Sadece arkadaş. Ve bu mesajı sen görene kadar atmaya devam edeceğim. Belki bir çare. Benim gördüğüm kadarıyla yani telefon aldın ama bize söylemedin. Söylemek zorunda değilsin ama biz senin kankandık. Ağlamamak için kendimi zor tutuyorum. Bak, bu mesajı okudum. Benim aklıma böyle... Bak bunu buradan alın. Böyle şeyler geldi. Yani neyi anladım biliyor musunuz? Şu an tüylerim diken diken. Götümde tüylerim diken diken oluyor. Aşırı heyecanlıyım şu an. İçimde o kadar bir sürü cümle var ki hangi birisini söylesem bilemiyorum. İnan bilmiyorum. Konuşamıyorum ya. Karnıyarık video var ya. Nasıl çekiyorsunuz yemek videolarını? O benim 3. mü 4. mü ne videom kanaldaki, yani kanalı başlarken çektiğim videolardan birisi. Ve o zamanki Albina'yı hatırlıyorum. Almanya'daydım, karantinaydı, Covid vardı. O zaman evdeydim ve tektim, yalnızdım. Bütün her şeyimi paylaşıyordum. Baba manzara ke, çatı ke. Ama bunu anlatacağım, neden çok fazla paylaşmadığımı şu an. Ben de bunu anlamıyordum çünkü. Bu mesajla anladım. Adın ne? Teşekkür ederim. O zaman ben kimseden korkmuyordum. O zamanki Albina cesurdu. Çünkü kimseden korkmuyordu. Beni izleyen, beni sevenleri kanka olarak görüyordu ve öyle paylaşıyordum. Ama daha sonra ne oldu? Takipçi sayı arttı. Kısa videolarım 10 milyon, 20 milyon izlenmelere kadar ulaştı. Ve tabii ki orada bir sürü başka sayfalar beni repost yaptı. O zaman ben yorumlara hep baktım ve beni daha böyle çok tanımayanlar beni izledi ve bir sürü, mesela bazıları linçledi, bazıları yanlış anladı. Ay yapmacık falan filan, işte hep bir şeyler dedikleri için ben kendim bunu fark etmeden herkesi memnun etmeye çalışmak için başlamışım. Videolarım o yüzden bu kadar az geliyor. O yüzden bu kadar özgür değilim. Şunu anlatayım diyorum. Sonra yok ya, belki birisi Bunun nesi yani komik, nesi ilginç? der diye çok korkuyordum. Ama bu mesajdan sonra ben anladım ki eski Albina gibi devam etmem lazım. Ben pizza değilim. Herkesi mutlu edemem. Ben çikolata değilim. Ben herkesi mutlu edemem. Ben Albina'yım. Nasıl başladıysam YouTube'a öyle devam etmeliyim. Ben bunu anladım. Kafama girdi, dank etti. Ve şu an kafam ağrıyor. Ay, bunu anladım. O kadar güzel oldu ki ya, çok mutluyum şu an. Kendi kendime böyle sınırlar koydum. Ya şunu söylersem ilginç olmazsa, ya bunu yaparsam bu şöyle derse, sonra ya oje koyarsam birisi şöyle derse. Yani her adımımı sorguladım. Her adımımdan korktum. O yüzden çekemedim bak. Çekemedim yine. Mal gibi. Baksanıza ne kadar zamanımı kaybettim. Ne kadar çok güzel şeyler paylaşmak istedim ama kafamdaki problemler yüzünden
böyle bilinçsiz o kadar herkesi memnun etmeye çalışmışım ki kankalarıyla paylaşıyor gibi paylaşmayı Unutmuşum. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? bugün hayatım değişti kardeşler. Gençleştim resmen. Bu kadar mı fark eder? Artık bugün hayatımı yeniden başlıyorum diye ve yeniden devam ediyorum. Çok şükür. Bak teşekkür ederim bu mesaj yazdığın için. Bak gerçekten. Ben size diyordum ya, siz benim kankamsınız. İlk video çektiğimde bile Kameraya bakmak inanılmaz zor. diye başladığım video var ya. Evet. Orada dedim ki kendime, ben sizi en yakın arkadaşıma anlatıyormuş gibi anlatacağım dedim. Yani sizi en yakın arkadaşımmış gibi Algılayacağım. daha yani kimse yokken bile. Ve gerçekten siz benim arkadaşım oldunuz. Ama aramıza yani birileri girdi. Tanımayan böyle. Bu kim ya diye beni kınayan, sınayan, gereksiz şeyler söyleyen. Cahil. Onları ben çok fazla yakın algılamışım. İşte aramıza biriler girdi ve bozdu ama artık kankalarım, bak kardeşlerim benim. Artık hiçbir şey giremez. Artık ben anladım bu dersi. Kafama da dank etti. Hatırladım ki nasıl dertleşmiştim sizinle. Ay çok şükür ya. Çok şükür. Çok şükür. YouTube'a geri dönüyorum. Bu anı o kadar bekledim ki ben anlamıyordum biliyor musunuz bundan önce. Abi ben anlamadım. Neden ben çekemiyorum? Neden diyordum. Sorunu başka yerlerde arıyordum. Evet tabii ki başkaları memnun edemem ama Çok zor yani. çok zordu. Zaten doğumdan sonra bir depresyon var. O vardı. Evet bak dedi ya, biz Sabina'yı paylaşan Albina'yı değil, biz her şeyini paylaşan Albina'yı istiyoruz diye. Evet ben de. O yüzden zaten çocuğum bir şey oluyor, bir şeyler yapıyor. Onu hiç paylaşmıyorum yani YouTube'dan o yüzden kayboldum. Çünkü sadece çocuk paylaşmak istemiyorum. Çünkü YouTube benim kaçma alanım. Kaçma ne gezdi oturuyor. Benim özel alanım. Evet çocuğuma zaten %100'ümü veriyorum. Niye ben bunu her şeyi yine paylaşayım değil mi her yerde? Doğru bir tespit bu. Yani siz YouTube'sunuz ya. YouTube yani ben yani Hep anam senin olacak yani. Hep ananın en son sen anan yani. siz bensiniz. Yani böyle özel alan yani anlıyorsunuz değil mi? Böyle çocuk başka, eş başka, arkadaş başka ama siz bensiniz. Bunu kafanıza sokun, ben de sokuyorum. Kafamı kapatmayı unutmayayım yani. Yoksa her şey dökülür. Neyse uzatmayayım, toparlayacağım. Ay şu an o kadar özgür hissediyorum ki çünkü 20 dakika öncedeki kafam olsa bu mesajı okumadanki kafam o zaman derdim ki diye böyle soğuk espri yapınca ya belki birisi böyle derse ya belki birisi şöyle derse diye. Bakın sesin bile nasıl özgür, hür, peçeteyi uçuracak kadar çıkmaya başladı. Yani sesim bile güvenli çıkmaya başladı. Mesela 2-3 ay önceki videolarıma bakın nasıl korkarak konuşuyorum. Çünkü her dediğim laf için linç yiyeceğim. Birisi yanlış anlar. Birisi şuna böyle anlatır sonra gülerler üstümden. No. Diye korkan bir sesti. Ama şu an ben kankalarımla konuşuyorum. O aramızdaki gelenler ise Hep gitsin. Ne ıvır kıvır yapıyor? ve sadece siz varsınız, ben varım, kankayız ve kankalar birbirini yanlış anlamaz. Kankalar birbirini hep doğru anlar. Hep şakalaştır. Bir şeyleri yapar. Olduğu gibi olurlar. Siz de benimle olduğunuz gibi olun. Ben sizi öyle seviyorum. Şu an çok özgür hissediyorum. Çok mutluyum ya. Bundan önce yani mal gibi yaşamışım ya. Ama onu yaşamasaydım anlamazdım değil mi? Aynen. Ay YouTube'a geri dönüyorum ya. Düşünsenize her şeyimi paylaşacağım. Ve özgürce, hürce. Çünkü kankalarıma anlatıyorum. Çünkü ben güvendeyim. Sakin ol lan baba. Bu arada spor ayakkabımı giydim, oturuyorum. Birazdan spor yapacağım. Her şeyimi paylaşabilirim artık. Hiç korkmadan. Önceki gibi, önceki kankalarım gibi. Şu an biz sizinle en mutlu günlerimizi yaşıyoruz. Ben geri dönüyorum. Ay çok özür dilerim. Az önce yemek yemiştim.